Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Arya Lara Tasarım imzasıyla kendi tasarımım olan bu harika çantayı hazırladım. Çok severek gördüğümüz, beğendiğimiz bu kesim olarak artık ne diyelim V kesim çantamızı çok kolay bir hale getirdim sizler için. Bu şekilde yaptığınızda inanılmaz güzel, kullanışlı ve çok şık bir çanta elde edeceksiniz. Ne farkı var? Sadece 2 tane dikdörtgen parça ördük ve bunları videoda göreceğiniz gibi katladığımızda direkt bu formu elde ediyoruz. O kadar güzel oldu ki. Hele bir de koldaki duruşunu görün. İçine bir şeyler konduğunda çok daha güzel görünüyor. Hemen size başında neye ihtiyacınız var, neleri kullandık onları söylemek istiyorum. Bal rengi bir kağıt ipim var ana renk olarak. Büyük bir çanta olduğu için 2 tane büyük çile gitti bu çanta için, onu söylemiş olayım. Sapımız için ve şu görmüş olduğunuz püskülümüz için açık saman renginde bir kağıt ip kullandım. 100 gram ipten ne kadar kaldı hemen söyleyeyim, size göstereyim. Bakın şöyle bir ipim kaldı 100 gramdan. Hem sapını ördüm hem görmüş olduğunuz gibi bu büyük püskülü hazırladım. Püsküllerim büyüktür, bakın 15 santimlik büyük püsküller bunlar. Çantamız çok büyük olduğu için belli olmuyor ama bu sefer dev püsküller hazırladık. Nasıl yapıldığını başka videolarımdan bulabilirsiniz püsküllerin, ama ölçüsünü neyle yaptığımı ve nasıl yaptığımı videonun sonunda anlattım. Şimdi bu çantamız için ihtiyacımız olan malzemeler bunlar ve 3 milimetrelik bir tığa ihtiyacınız var. Dikmek için de standart etamin iğnesi kullanıyoruz. Her zamanki gibi küt başlı iğne kullanıyoruz. Videomun başında hatırlatmak istiyorum. Çantanın tasarımı bana aittir. Lütfen videosunu çekmeyin. Gönlünüzce örebilirsiniz. Herkes örsün. Elbette ki bunun için paylaşıyorum sizlerle. Hepiniz örün istiyorum. Çok da mutlu oluyorum. Ancak rica ediyorum, lütfen videosunu çekip çoğaltmayınız. Emeğime saygı için en azından bunu yapmanızı rica ediyorum. Tek istediğim bu. Dilerseniz, hazırsanız hemen ölçüsünü vereyim. Ne yapıyoruz? Ne kadar büyüklükte bir çanta yapıyoruz? Onu da baştan görmüş olun ki siz küçültmek isterseniz sayıları dilediğiniz gibi azaltabilirsiniz. Şöyle en uç noktadan başlıyorum, bakın. Bir diğer uç noktaya kadar 66 santimlik bir enimiz var. En derin yerinde. Tabanda göstereyim. Tabanda da şöyle kaydırırsam bakın 36 santim bir taban. Şu orta kısmı gösteriyorum hemen. V'den aşağıya 29,5 ve şu uç noktadan aşağıya ölçersek de 43 santimlik bir yüksekliğimiz var. Sapımız 40 santimdir. Onu da söyleyeyim. Siz dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Ama ben bu formdaki çantalarda çok büyük sapları sevmiyorum. Bu sap hem kolunuzda hem omzunuzda ideal bir şekilde oluyor. 40 santim bu anlamda çok ideal. Ben bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Püsküllerimizi bir ajanda ile yaptım. Şöyle bir ajanda. Toplamda 30 santime denk geliyor. Bir ucundan bir ucuna 30 santime denk geliyor. 50 kere doladım. Haberiniz olsun. Şimdiden söylemiş olayım. Önceden hazırlamak isteyenler için. Böylece dolu dolu büyük püsküller elde etmiş olduk. Çünkü çantamız büyük. Buraya cılız bir püskül olmaz. Buna dikkat ederseniz çok daha güzel görünecektir diyorum. Ve laf uzatmadan, hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup paylaştığım videoları beğenir, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Daha çok kişiye ulaşmamız için sizlerin bu beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacımız var. Şunu da söylemeden geçmeyeyim hemen. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. İstediğiniz gibi gönlünüzce abone olabilirsiniz. Öncesinde söyleyeceklerim bu kadar. Haydi hazırsanız bu güzel çantayı birlikte örmeye başlayalım. Her zamanki gibi çile halinde satılan kağıt iplerden kullanıyorum. Bu rengi yine söylediğim gibi normal klasik kese kağıdı rengindeki
hasır iplerden değil. Daha böyle bal köpüğü gibi turuncuya dönük tonlarda bir hasır ip kullanıyorum. Şimdi bu çantamızda direkt git gel şeklinde öreceğimiz için zincir çekerek hemen başlıyoruz. Hemen bakın her zamanki gibi tutuyorum. Bir tane çektim, bırakmıyorum. Tekrardan çekiyorum ve bunu sıkıştırıyorum. Bu benim birinci zincirim. Bu arada tığım 3 milim. Elimde oldukça güzel yumuşacık bir ip var. O yüzden 3 milimle örüyorum. Bu çantada zaten git gel şeklinde öreceğimiz için sizlerden ricam mutlaka ve mutlaka ölçüleri baz alın. Şimdi biraz sonra tam net ölçüyü vereceğim size. O ölçüyü baz alırsanız siz de zincir sayınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaç tane çekiyorum? Şimdi ilk etapta taban için 66 tane. Taban için 66 tane. Zincirimizi çekelim. Daha sonra trabzanlı gideceğimiz için yükseklikte ne yapacağız? Ne kadar zincir çekeceğiz? Yine onları da ayrıyetten bu 66 zincirin üzerine ekleyeceğiz. Evet, 66 tane zincirimi çektim. Şimdi artık yukarıya trabzan örmeye başlayacağım. İkili trabzan öreceğim. Şimdi 2 tane yükseklik için o yüzden zincir çekiyorum. Şu 2 taneyi çektim ya. Yani toplamda kaç çekmiş olduk? Bu durumda 68 tane çekmiş olduk. Hemen bakın o 2 taneyi bırakıyorum ve burada 1, 2, 3. olmuş oluyor. Buraya ikili trabzan yapmaya başlayacağım. Ama ne yapıyorum? Arkaya çeviriyorum. Ve şu her zamanki gibi arkadaki bu görmüş olduğunuz ortalardaki tepecikler var. Buralara batıyoruz ki taban hattımız düzgün olsun. Bu çantamız için çok önemli. Çünkü karşı tarafını dolaşmayacağımız için haliyle bu şekilde daha düzgün bir sonuç elde etmiş olacağız. Hemen ipimi doladım. Yanındakine girdim. 2, 2. Bakın 2 seferde çekiyorum. Yine görüyorsunuz arkadaki orta kısma battım. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Döndüm yine. Bakın arkadayım. Şimdi göstereceğim tabanın nasıl göründüğünü. Bu şekilde zincirlerim bitene kadar yapacağım. Bakın kastettiğimiz taban hattı şu. Şuradaki VV görüntüsünü düzgün hattı oluşturmaya çalışıyoruz bu noktada. Bu arada şuradaki final noktanızı, yani şu başlangıçtaki şu zincirimizi saymayacağım. Yani dönüşte artık bunu kullanmayacağım ve hep göstereceğim zaten size bu yöntemi. Son trabzanımız bu sayılacak. Yani bunun tepesinden geri döneceğiz. Biraz sonra nasıl olduğunu göstereceğim size. O yüzden 2 tane çekiyorum bunu. 3 tane yapmıyorum. Çünkü tepesine dediğim gibi batmayacağım. Bu yöntemle hep arka loblardan olacak şekilde bakın. İkili trabzan. İyice yavaş yavaş gösteriyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Geldim. Arka lobdayım. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar hemen örüp geliyorum. Evet, 60 zincir çekmiştik hatırlarsanız. 2 tane de kenarda yukarı çekmek için çıkmak için çekmiştik. Toplam 62 zincirle başladık. Ve tam 30 santimlik bir örgümüz olmuş oldu. 30 santim benim için tam ideal. Şimdi üst sırasını örmeye başlayacağız. Üst sırasını örerken şimdi bu tarz böyle trabzanlarda gitgellerde şey çok karıştırılıyor. Nedense yukarıya çıktığımız zaman şimdi sayılarda böyle eksiltmeler ya da azaltmalar yanlışlıkla yapılabiliyor. Şimdi öyle güzel bir yukarı çıkış yöntemi göstereceğim ki size.
Bu sayede artık hiçbir şekilde karıştırmayacaksınız. Yani başlangıçta kaç trabzanınız varsa aynı trabzan sayısıyla yola devam edeceksiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamamış olacaksınız. Mesela bizim şu an şu başlangıçta yaptığımız ne dedim? Zinciri saymıyorum. Onun dışında haliyle biz 60 zincirle başladığımız için şu anda bizim 60 tane trabzanımız var burada. Ve bu yöntemle hiç şaşırmayacaksınız. Her sırada 60 tane ile yola devam edeceğiz. Evet, ne yaptık bir hatırlayalım. Dilerseniz 60 tane zincir çekmiştim. 2 tane de şuraya yükseklik için zincir çektim. Ve sonrasında toplamda 60 tane trabzan yaptım buraya. Bakın altının bu şekilde düzgün olmasını sağladık arkalarından batarak. Sıra sonuna geldik. Artık bir üst sıraya nasıl geçiyoruz onu göstereceğim. Çok güzel bir teknik göstereceğim size. Bu teknik bize ne avantajı sağlayacak? Şimdi eskiden ne yapıyorduk? Zincir çekiyorduk. Özellikle böyle trabzan git gel örerken arttırıp eksilten çok oluyordu. Çok geliyor bana bununla ilgili dönüş. Meltem Hanım benimkisi giderek azaldı. Meltem Hanım benimkisi küçüldü diye. Şimdi ya da arttı diye gelenler oluyor. Şimdi bunun sebebini söylüyorum. Şimdi eskiden ne yapıyorduk? Bu şekilde zincir çekiyorduk. Bunu alıyorduk. Buraya batıyorduk. Şimdi buraya battığımızda ne olur? Göz sayısı artmış olur. Yani çünkü bu da bir trabzan. Buraya battım, o da bir trabzan oldu. Bunu atlıyorduk bu yüzden. Buraya batmıyorduk. Buraya geliyorduk. Bakın şimdi göstereceğim size. Bu sefer ne oluyordu? Bu arada bir delik oluşuyordu. Bir boşluk oluşuyordu. Şimdi bu göstereceğim yöntemle artık hem delik oluşmayacak hem de hiç şaşırmayacaksınız. Hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Bakın sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Bakın ip arkada, döndüm. İlk gördüğünüz trabzan deliğinin içine direkt giriyorum. İpimi çektim. Buraya bir sık iğnemi yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz bacağa bir daha giriyorum. Çıkartıyorum. Bir daha çekiyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Bakın hep sondaki bacağa giriyorum. Bir daha çıkartıyorum. Çekiyorum. Bakın şimdi ne yaptık? Köşede öyle bir şey yapmış olduk ki. Bu bize hiç şaşırma şansı vermeyecek. Çünkü sonuç finale gittiğimizde burada bu aslında tek bir bütün. Ve burada da artık ne oluşmadı? Herhangi bir şekilde delik oluşmadı. Böylece göz sayısını hiçbir şekilde şaşırmayacaksınız. Dönüp geldiğinizde nereye batıyorsunuz? Bakın şu en son bunun üstünde yine aynı. Bakın şu yaptığımız trabzanın tepesinde nasıl V varsa burada da bir V var, görüyorsunuz. Direkt buraya gelip batacaksınız. Son trabzanı buraya yapacaksınız. Böylece hiç sayınız değişmemiş olacak ve hiç de burada boşluk meydana gelmemiş olacak. Bu şekilde trabzanların tepesine batarak gidiyoruz. Ben her zamanki gibi kaptırıp örmüşüm. O yüzden şurada deliklerin sebebi o. Hemen şöyle bakın. 2 2. Hep ikili. 2 2. Hep iki seferde çekiyorum. İpimi doluyorum. Battı. 2 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Dilerseniz bir kere daha göstereyim burada nasıl yapmamız gerektiğini, ne yapacağız. Ondan sonra artık üst sıraya bir tur daha geçtikten sonra tam olarak anlaşılacak diye düşünüyorum. Bakın kastettiğimiz olay şu. Görüyorsunuz hiçbir şekilde burada bir boşluk oluşmadı ve dümdüz çıkmış oldu. Bu önemli bir detay. Çünkü kenarlarımızın muntazam gitmesini sağlıyoruz bu yöntemle dedik. Hemen geliyorum sıra sonuna ve tekrardan devam ediyoruz. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın neyi kastetmiştim hemen söyleyeyim. Hatırlarsanız bu bizim başlangıcımızdı. Şurada başlangıçta yükseklik için 2 tane zincir çekmiştik ya. Bunu ne demiştim? Bir daha kullanmayacağız. Biz ilk trabzanımızın tepesi olan buraya son trabzanımızı yapacağız ve bitireceğiz. Yani bizim toplamda 60 trabzanımız olacak. Bakın geldim buraya da. Hemen trabzanımı yaptım ve bitirdim. Bakın bu artık bu şekilde hep böyle devam edecek. Ne yapıyordum? Hatırlarsanız bakın şöyle dönüyorum. İpim arkada kaldı. İlk delik burası. Girdim buraya. Çektim ipimi. Bir sık iğne.
Bu bacağından girdim. Bir daha çektim. Bakın. İkinciyi yaptım. Aynı yere tekrardan bakın. Hep son sık iğne bacağına giriyorum. Ve tekrardan yukarıya çıktım. Şimdi tekrardan trabzanlarımın tepesinden örmeye devam edeceğim. Hem delik oluşmadı, hem şaşıracağım bir şekilde arttırma oluşmadı. Bakın dönüp geldiğimde de batacak, aynı trabzan gibi bir tepesi oluyor bunun. Hiç şaşırmıyorsunuz o yüzden. Böylece deliksiz bu yöntemle dümdüz gideceksiniz. Bakın görüntüsünü de şurada göstereyim size. Bakın bu biraz önce yapmış olduğumuz. Buradaki gibi gayet dümdüz bir kenar hattınız oluşacak. Ne dedik? Yaklaşık bir 80 santim, hani 75-80 civarı dediğim gibi. Onu zaten hemen videoda size kaç santim olduğunu belirteceğim. Bu parçayı bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Şimdi ben ne yapacağım? Size hemen diğer parçaya geçiyorum. Diğer parçanın örümünü göstereceğim. Yani file olana geçiyoruz. Geçtim şimdi diğer kısma. Mantık aynı olduğu için yine hemen 60 tane zincir çekerekten başlıyorum. Bakın ilk zincirimi çektim. Sıkıştırdım. Evet. Dilerseniz hemen bu şekilde 60 tane zincir çekip geliyorum. 59, 60 dedik. Şimdi burada bir tane daha çekiyorum ve dönüyorum. Yukarıya aynı yöntemle çıkacağım. Hani başlangıçta üst sıraya çıkış yöntemi göstermiştim ya. Onun gibi çıkacağım. O yüzden bakın yine çevirdim arkayı. Arkadaki şu orta loblardan başlıyorum. Ne yaptım? Toplamda 61 tane olmuş oldu. Geldim buraya. İlk zincire girdim. Sık iğneyi yaptım. Tekrar aynı bakın o bacağa giriyorum. O bacaktan uzattım. Tekrardan görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bir tane daha yaptım. O üste çıkma yönteminin aynısını uyguladım burada. Sonrasında ne yapıyorum şimdi? Bir tane zincir çekiyorum ve bir boşluk bırakıp ikincisine batıyorum. File kısmını yaptığımız için bir zincir çekiyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Bir zincir çektim, bir boşluk bıraktım. Hemen yine trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde file yapıyoruz. Görüyorsunuz ne kadar düzgün karelerimiz oluyor. Bir çektim. Bir tane boşluk. Hemen yanındaki. Tekrar söylüyorum, mutlaka şu arkadan girin ki şu altınız şöyle zincir şeklinde bakın dümdüz olsun. Bu bizim için önemli. Bir zincir çektim yine. Alttan bir boşluk bıraktım. Ve ikili trabzanımı yaptım. Mantık aynı. Şimdi sıra sonuna kadar hemen bunları örüp geliyorum. Evet, şimdi geldik buraya. Bakın burada kenarda bu şekilde başlamıştım. Şu çift, burası tok dursun diye. Aynı şekilde sıra sonuna geldim. Evet. Bakın şu birinci tane zincirim vardı ya şurada. Fazladan kalıyor. Sizin de kalması lazım. Onu güzelce bakın dibine şöyle sıkıştırdım. Onu orada yok ettim. Çünkü bunun tek sayıyla olması gerekiyor. Eğer 61 yapıp da fazladan bir tane daha yaparsam da bu sefer filem daha büyük oluyor. Örneğe göre. Onun olmasını istemediğim için yani toplamda bu taban 59 gibi olmuş oldu. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Yine her zamanki gibi şöyle döndürüyorum. Evet. Şu
görmüş olduğunuz bakın tam nereye? Tepeye. Girdim. Çıkarttım. İlmeği çektim. Aynı işlemi tekrarlıyoruz yine. Bakın çektim. Çıkarttım. Çektim. Ne oldu? Yine şu kenarı bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi araya bir tane zincir çekiyorum. Yine trabzanın üzerine. Bir zincir çektim. Trabzanın üstüne. Yani bu sefer nasıl yapıyoruz filemizi? Gördüğünüz üzere trabzanın üstlerine, yani aralara yapmıyoruz. Daha önceki çantalarımızda olduğu gibi. Bu sefer tam tepe noktalarına yapıyoruz. Sıra sonuna geleceğiz. Yine aynısı, yine aynısı. Hep aynı şekilde devam ediyoruz. Yani üst sıraya çıkışlarımız hep aynı şekilde olacak. Bakın görüyorsunuz, son derece düzgün şekilde filelerimiz oluşuyor. Evet, parçalarımı istediğim büyüklüğe getirdim. Şimdi ne yaptık bir şöyle söyleyeyim. Tam 77 sıra ördüm. Bakın bu full trabzandan yaptığımız kısmı. Şu hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Şu yan taraflar biliyorsunuz hani bir üst sıraya geçme yöntemi göstermiştim size. Benim elim sıkı olduğu için ben 3 seferde çektim onu. Yani 3 kere tekrarladım. Ama bakın eğer ki marullanma yapıyorsa mutlaka ve mutlaka 2 seferde çekmenizi tavsiye ediyorum. 77 sıra ördüm. 83 santim, enim 29,5. İstediğim büyüklüğe getirdim. Bu parçamı kenara alıyorum. Şimdi geldik. Bakın bu modelimize, yani şu görmüş olduğunuz filemize. Şimdi filemizi şöyle söyleyeyim. 77 sıra değil 73 sırada bıraktım. Şimdi bunun nedenini anlatacağım size. 73 sıra yaptım. Boy olarak filede biraz sonra istediğim büyüklüğe geleceğim. O zaman size zaten ölçülerini vereceğim. Bakın şunu anlatmak istiyorum. Şöyle baktığınız zaman bakın 24,5 santim. Şöyle göstereyim. 24,5 santimlik bir ölçü. 24,5 santimi biraz sonra aynı büyüklüğe getireceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakın tekrar söylüyorum. 77 sıra ördüm onu. 73 sıra ördüm bunu. Neden? Çünkü bu çantamızın şimdi file yaptığımız için bunu ağız kısımları falan kenarları diğerine göre daha cansız kalacak. Hem bunun önüne geçmek için hem de aynı zamanda şundan dolayı yapıyorum. Yani astarlamak isteyenler çantasını rahatça astarlayabilsin. Çünkü kenar file kaldığında biliyorsunuz bunu astarlamak mümkün olmuyor ne yazık ki. Şimdi ne yapıyorum? Hemen bunun üzerine nasıl trabzan örmeye başlayacağız onu göstereceğim. Ne yapıyorum? Çantamın etrafına 2 sıra trabzan döneceğim. Bir sıra döneceğim, bir bakacağım. Dilersem bir sıra daha döneceğim. Şimdi burada şu görmüş olduğunuz tam şu köşe noktası var ya, bu köşeye biraz sonra bu dönüşü sağlamak için, yani dikdörtgen dönüşü sağlamak için arttırma yapacağım. Ama ilk etapta buna gerek yok. İlk etapta normal şöyle zincir çekerek başlıyorum burada. Şimdi bunların içine arttırmayı dönüşte yapacağım. O yüzden şimdi normal trabzan yapıyorum. Nasıl ilerleyeceğiz? Her boşluğun içine 2 tane trabzan yapacağım. Boşluklara 2 tane, şu görmüş olduğumuz normal yere tam şu birleşim, yani battığımız tepe noktasına bir tane. Çok aşırı uzun yapmayın.
Trabzanlarınızın şu dip kısımlarını çok uzatmayın. Şimdi bunun nedenini de şöyle söyleyeyim. Tepelere battığımız zaman trabzanlarda çökme olmaz. Ama bu şekilde boşluklara battığımız yerlerde eğer trabzanlarınızın kök noktalarını, yani tam şurasından bahsediyorum, çok uzatırsanız bu örnek aşağıya doğru şöyle iner. Haliyle çökük çökük böyle kötü bir görüntü olur. Bir hat oluşur alt kısımda. O yüzden mutlaka trabzanlarınızı sık yapın. Bakın 2 tane ortaya yaptım. Şimdi bir tane giriyorum. Tam bu birleşim noktasına. Şimdi 2 tane araya. Bakın tepelerim sıkı. Buna çok dikkat edin, yoksa marullanma yaşarsınız. Eğer öyle bir durum yaşayacak olursanız, elinizde düzeltemiyorsanız sayıları azaltın. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Bir tanesinin arasına 2 tane battınız. Şu aralara batmayın. Sadece şu boşluklara 2'şer tane batarak gidebilirsiniz. Burada sayıyı dengelemek size kalmış. Ama ne yapıyorsanız her yere aynısını yapın. Yani buna çok dikkat edin. Atıyorum bir tarafına öyle yaptım. Sökmeyi vereyim. Diğer tarafa öyle devam edeyim, yapmayın. Çünkü daha sonra iki parçayı birleştirirken bu sefer ne yazık ki sıkıntı yaşarsınız. Bakın mantık bu. Çok basit. Bu şekilde şimdi pır etraf döneceğiz. Ama pır etraf dönmeden önce ilk olarak köşede ne kadar arttırma yapacağız? Onu göstereceğim. O yüzden bu köşeye kadar ben kenar trabzanlarını yapıp geliyorum. Daha sonra köşeyi göstereceğim. Bir köşeyi zaten gösterdikten sonra anlayacaksınız. Hemen bir tur komple bütün parçayı dolaşıp geleceğim. Evet, geldik şimdi sıra sonuna. Şimdi burada köşe dönüşünü yapacağız. Nasıl yapacağız onu göstereceğim. Burada görüyorsunuz 2 tane yaptım. Bu arada şunu söyleyeyim. O size dediğim olay evet bende de gerçekleşti. O yüzden ortalara batmadım. Hep her görmüş olduğunuz karenin, yani şuradaki kenar hattının içine 2'şer tane yaptım. Böylelikle daha düzgün bir kenar elde etmiş oldum. Şimdi geldim şuradaki köşe başına. Köşe başında bakın şu köşe noktasına değil de şöyle boşluğa gireceğim burada. O 2 taneyi yaptıktan sonra devam ediyorum köşeyi oluşturmaya. Şimdi burada bir tane yaptım. Bunu üçlü çekiyorum. 1, 2, 3 seferde çektim. Köşeyi birazcık daha belli olsun diye. Yanındakini yine normal çekiyorum. Bakın bu şekilde ne oldu? Gördüğünüz gibi 2 tane yaptık. Sonra şu bizim köşemiz. Şöyle göstereyim. Buraya da yine 2 tane. Yani toplamda ne oldu? Şöyle bir bakalım içinde. 1, 2, 3 tanesini normal yaptım. Bir tanesini üçlü trabzan yaptım. Yine 3 tane normal ikili trabzanımı yaptım. Şimdi geliyorum. Artık yine aynı şekilde boşluklardan devam ediyorum. 1, 2. Bir, 2. Evet. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleceğim. Yine aynı şeyi bu köşedeki deliğimizin içine yapacağız. Yani 3 tane normal trabzan, bir tane üçlü trabzan, yine 3 tane normal trabzan yapıp bu köşeye döneceğiz. Şimdi 4 köşeyi de aynı şekilde tamamlayalım. 4. son köşeye geldiğimizde üst sıraya nasıl çıkacağız? Hemen onu göstereceğim. Evet, geldim şimdi artık sıra sonuna. Bakın burada ilk 3 tane yapmıştık. Vardı zaten. İlk başladığımız yer burası. Şimdi 3 tane normal ikili trabzan, bir tane üçlü trabzan yaptım. Burada zincirin tepesine değil de şu görmüş olduğunuz 2 tane şurada trabzan var ya, bu trabzanın ilkinin tepesine ilmek kaydırıyorum. Şimdi yine buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum
Ve hemen yine aynı trabzanın dibinden devam ediyorum. Evet. Şimdi bu şekilde yine artık işimiz kolay. Her trabzanın tepesine normal ikili trabzanımızı yapacağız. Artık son sıradayız. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi köşelerde geldiğimizde şimdi ne yapacağız? Hemen onu da söyleyeyim. Burada ilk 7 tane vardı hatırlarsanız. 1, 2, üçüncüsüne aynen batıyoruz. Hiçbir fark yok. Şu son ortadaki yani şu 4. trabzanın tepesine geldiğimiz zaman bu trabzanın tepesine 3 tane batacağız. Yani 1, 2, 3 tane normal öreceğiz. Dördüncüsüne 3 tane trabzan yapacağız. Sonra yine aynen 5, 6, 7'yi yine normal aynı şekilde trabzanın üzerine birer tane olacak şekilde öreceğiz. Böylece köşe arttırmamızı burada yapmış olacağız. Ve son sıramız her köşede bu işlemi yapıyoruz. Sonrasında artık ütüleyeceğiz güzelce bu parçalarımızı. Ütüledikten sonra birleştirme aşamasıyla devam edeceğiz. Bakın şu an gördüğünüz üzere ben çantanın bir genel formunu verdim. Ne için? Güzelce sayılarını belirlemek, size de ona göre net bir şekilde söylemek için. Şu an iğneyle iğneledim çantayı. Çantamız bittiğinde bu formda olacak. İnanın içine eşya koyup şöyle bir koluma taktım, şahane oldu. Çok beğeneceksiniz bu çantayı. Şimdi burada şu yöntemi izleyeceğiz. Yani yanları birleştirmeden önce öncelikle şu parçayı çapraz olarak koyduğumuz parçayı öncelikle birbirine bir tutturacağız. Onu bir halledeceğiz. Ama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bakın mutlaka ve mutlaka ütülememiz gerekiyor. Ben sayıları belirledim. Şu yan tarafta 30 tane sayıyorum. 30 sıra trabzandan sonra bu yan tarafta 30 tane trabzandan sonra şu orta kısımda ise 16 tane trabzandan sonra çarpıyı birleştiriyorum. Şimdi ben şöyle bir denemek için bunu yapmıştım. Hemen açıyorum. Ütülüyorum. Çünkü bu aşamada ütülemeniz çok önemli. Dikerken düzgün bir şekilde dikebilmeniz açısından. Sonra çarpıyı nasıl dikeceğim? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi parçalarımı ütüleyip geldim. Bakın. Bu hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Şu en son bitirdiğimiz yeri kapatalım burayı da. Her zamanki gibi kapatma işlemini iğneyle yapıyorum. Taktım. Bakın şu ilk yukarı çıkma yerine değil, bir sonraki yani ilk trabzanın tepesinden giriyorum. Sonra ipin çıktığı yerden, ipin ilk bakın başladığı yerden tekrar aşağıya iniyorum. Burada herhangi bir yerde bu ipi önce bir sabitliyorum. Yani sabitlemekten kastım işte bu. Yani şu an bunu ben buraya zaten sabitlemiş oldum. Aynı yerden bir tekrardan geçiyorum. Artık bakın hiç düğüm yapmadım. Bu ipin oynama şansı yok. Burada sık iğneler olsaydı bunu bile yapmama gerek yoktu. Sık iğnelerin içinden gizlerdim. Ama bu bir trabzanlı olduğu için örgüler ister istemez daha gevşek. Şöyle ben bunu kendimi alt sıraya atmaya çalışıyorum şu anda. Şu trabzanların alt kısmına gireceğim. Bakın şöyle aralarından geçtim. Şimdi artık ipimi burada gizleyebilirim. Şu trabzanların bakın. Evet. Evet, bu şekilde ağzını tertemiz bitirmiş olduk. Diğer ipi bitirmedim. Çünkü biraz sonra bir de bunun ağız kısmını döneceğim bir.
Onu yapabilmek adına, o yüzden o ipi kesmedim. Sadece bakın bu ipi kestim, temizledim. Bu parçamız tamamen hazır. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Hemen dilerseniz çarpı haline getireceğim. Şöyle bakın, bir parçayı böyle içten koyuyorum parçayı. Öncelikle. Yani file ne olacak? File altta olacak. İpin bu ucunu bıraktığım için. Şöyle bir çarpı oluşturuyoruz. Bakın. Şu şekilde bir çarpı oluşturuyoruz. Ne demiştim? Şu ağız kısımlarında bu çarpı için sayacağım şimdi buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın 16'nın bittiği yere ilmek tutturucumu bir takıyorum. Aynı şekilde geliyorum, buradan sayıyorum. Bakın 1, 2, bunları da sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın bunun hizası burası. Buraya da hemen bir ilmek tutturucumu takıyorum. Önce bir yerlerimizi belirleyelim. Ne yaptık? Bakın 16 buradan, 16 buradan. O zaman aynı işlemi ne yapacağız? Aksi diğer taraf için de yapacağız. Yani şöyle göstereyim. Aynı şekilde 16 buradan, 16 buradan sayıp yine buraları da ilmek tutturucuyla birleştireceğim. Şimdi gelelim biz diğer şu yan kenara. Şimdi yan kenar için yapacağız. Ne demiştim? 30 tane. Başlıyorum saymaya. Bakın 30 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30. Hemen ne yapıyorum? İlmek tutturucumu takıyorum. Aynı işlemi şimdi burası için yapacağım. Bakın ortada, yani şu parçayı şu şekilde işaretledim. Bunun aynı şekilde hizasını da ne yapacağız? İşaretleyeceğiz biraz sonra. Geldim bu parça için. Şöyle tekrar eski haline getireyim, kafanız karışmasın. Aynı şekilde bu parçanın da bu tarafını işaretlemiş olacağım. Bakın şöyle. Sayalım şimdi yine buradan. Bunları da sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 29. Bakın 30. 30'un hemen ne yapıyorum? 30'un hizasını alıyorum. O da bakın şöyle burası. Hemen bir ilmek tutturucumu daha alıyorum. Ve buraya takıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunları niye birleştirmiyorsunuz? Daha henüz yerlerini belirliyorum. Torba şeklini vermiyorum. Bakın yani zaten bunu buraya denk getireceğim. Şimdi ilk etapta dikeceğim için o yüzden ne yapacağım? Şimdi önce bir burayı dikeceğim. Bakın yerlerini zaten belirledim. Bunu burayla bir dikerek birleştireceğim. Sonra aynı şekilde yerli işaretleyicilerimi bu taraf için de koyacağım. Bu tarafınkini de şöyle biraz daha kaydırayım. Bakın. Bu tarafınkini de aynı şekilde dikeceğim. Yani önce şu parçayla şu parçanın tabandaki şu iki katlı olan kısmını bir dikerek birleştireceğim ki daha sonra çantanızı içine şöyle alttan herhangi bir şeyler kaçıp durmasın. O yüzden şöyle tabanı sabitlemiş olalım. Yani çantanın taban kısmı, hatta gövdeye kadar belli bir kısmı çift kat oluyor biliyorsunuz. Sonrasında en son kenarları birleştirmeye başlayacağız. Dediğim gibi bu sefer hep dikme işlemini kullanacağım. Şimdi şöyle gösterelim. Şu işaretlediğimiz kısımları dilerseniz bir birleştirelim. Şimdi tek ilmek tutturucuya geçeyim. Kayma yapmasın. Şu mavileri çıkartayım buradan. Aynı şekilde bunu da tek ilmek tutturucuya geçelim.
Şimdi dilerseniz şu tarafını da bir yapalım. Sonradan kafamız karışmasın. Bakın yine ne yapıyorum? Buradan başlıyorum saymaya. 30'u sayacağım. Evet. Bu kısmı da birleştirdim. Şimdi geldik son ağız kısmına. Bakın şu son ağız kısmını birleştireceğiz. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. trabzanın bakın altından taktım. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'nın hizası da şuraya geliyor. Hemen bunu da buraya taktım. Evet. Bakın. Hazır. Çarpımızı hazır. Her tarafı eşit olmuş oldu bu şekilde sayarak yaptığımız zaman. Birazdan şöyle tepeden de size bir göstereyim ne yaptığımızı. Burada işte kameranın açısını içine sokmak bunu biraz büyük, çok zor oluyor. Çanta çok büyük parça olduğu için. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki çanta, küçük iki normal böyle kol çantası yapabileceğiniz ördüğümüz parçalarla biz tek bir kol çantası yapıyoruz. Bakın ne kadar düzgün şimdi. Hiçbir şekilde oynama yok, esneme yok. Direkt bunu diktikten sonra hop bakın ikiye bir katlayacağız. Tamam. Her şey sayılı olduğu zaman her şey çok kolay oluyor. Size tam sayıları verdiğim için rahat bir şekilde güzel güzel birleştireceksiniz. Hiç zorluk çekmeden diyorum. Dilerseniz hemen dikme aşamasına başlayalım. Nasıl dikeceğiz bu parçaları birbirine? Şimdi öncelikle içerideyim. Bakın burası çantamın içi. Unutmayın, katladığım zaman dışı burası. Çantamızın içindeyim. Kendi ipinden iğneme takıyorum. Her zaman biliyorsunuz iğne olarak etamin iğnesi kullanıyorum. Ucu küt iğne, sivri olmasın. Çünkü biz ilmek boşluklarından ne yapıyoruz? İlerliyoruz. O yüzden sivri olursa sürekli kağıt ipin içine girer, deler. Onun önüne geçmek için bu yöntemi kullanıyoruz. Evet, şimdi yerlerimiz belli. Nasıl başlıyorum? Hemen şimdi ilk olarak şu ilmek tutturucuyu koyduğum yerden bir giriyorum. Yani ikisinin ilmek tutturucuyu çıkartacağım şimdi. Bakın bir tane alttaki, bir tane de üstteki tutturduğum yerden bir girdim. Onu da çıkartalım. Şimdi burayı bir sabitliyorum. Bakın aynı yerden tekrar giriyorum. Böylelikle burayı bir sıkıştırmış oluyorum. Sabitlemiş oluyorum. Şimdi burada çantamızın dışından gözükmemesini istediğim için böyle usuldan gideceğim. Bir şundan alttaki parçadan alacağım her zaman. Bir de üstteki parçadan alacağım her zaman. Bakın bu şekilde. Nereye denk gelirse şöyle koyuyorum ya. Aslında bunu kucağında çok daha rahat yaparsınız. Şöyle tutuyorum. Mesela alttaki parçada bu nereye denk geliyor? En yakın gidebileceğim yer mesela şurası. Buradan aldım. Ne yaptım? Aynı şekilde bir tane de bu yüzünden aldım. Bir tane buradan. Nereye denk gelirse bakın karşıda. Şimdi bir tane buradan. Geçtim. Şuraya girebilirim bakın. Bir tane oraya girdim. Sonrasında bir tane buradan. Nerelerden, yani karşıda nerelerden geçebilme şansım varsa oradan bir taraftan bir taraftan bu şekilde birbirine sabitliyorum. Yani dışarıdan baktığınızda herhangi bir şey gözükme, işte dikiş falan gözükmemiş oluyor bu şekilde.
Bakın burada buraya denk geldim. İçtekinde birazcık daha bakın içeri doğru kayıyorum. Tekrar söylüyorum, buradaki yapmış olduğumuz birleştirmenin amacı çok dikkat etmenize gerek yok. Çünkü şu iki parçanın birbirine tutmasını sağlamak. Sadece dediğim gibi arasına bir şeyler kaçmasın. Yani içine attığınız telefon o araya girer. İşte herhangi bir şey araya girer sürekli. Onun önüne geçmek için yapıyoruz bunu. Yani bizim için önemli olan kısım yan dikişler diyebilirim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Dilerseniz ben iki tarafı da yani hem bu çarpının bu tarafını hem de bu tarafını şöyle işaretlediğim taraflarını hemen dikiyorum. Geliyorum. Sonrasında kenarları dikerken tekrar birlikte olacağız. Evet, içini diktik. Bakın hem şurayı hem de burayı içten diktim. Şimdi ne yapıyorum? Çeviriyorum dışını. Bu sefer dışını dikiyorum. Bakın bir tarafını diktim. Şurayı diktim. Bunu daha sonra ağzına doğru devam ettireceğim. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da beraber dikelim. Bakın. Görüyorsunuz. Aslında güzel bir cep oldu orası. Cep detayı. Dıştan olduğu için. Bakın. Belli bir kısmı bırakılıp şöyle aslında cep gibi kullanılabilir. Yani size kalmış. Öyle bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı bir dikeceğiz. Burayı dikerken diğeri gibi dikmiyoruz yalnız. Daha farklı bir yol izleyeceğim. Hemen gösteriyorum. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın diyeceksiniz ki bu alttaki parça üstteki parça daha bol oluyor. Bunu bilerek bu şekilde oluyor. Çünkü biliyorsunuz bunu böyle yaptığımızda dıştaki parçanın içteki parçaya göre üstüne kapandığı için bir tık daha geniş olması lazım. Bakın böyle yapınca o bombe ortadan kalkıyor. O yüzden siz de bunu yaparken şöyle dizinizin üzerine aldığınızda o bombe ortadan kalkacaktır. Ama ilk etapta ne yapıyorum? Bakın kendinize güvenmiyorsanız ben kaydırırım derseniz ya iğneleyin ya böyle hafiften boldan şöyle çantanızı birleştirmeden önce terleyin. Çünkü kayma yapmasın. Bunu yamuk olursa kayarsa daha sonra telafi etmeniz çok zor. Çünkü kendi rengiyle diktiğiniz için zaten çok zor görünüyor. Bir daha onu keseceksin, sökeceksin, baştan başlayacaksın. Gerçekten o anlamda zorlanırsınız. Şimdi nereden başlıyorum? Bakın orta kısımdan başlayacağım. Yani şöyle çeviriyorum. Ortadan başlıyorum ki neden yapıyorum bunu? İpim bittiğinde yanda kalsın ki buradan da diğer şöyle kenar kısmını dikmekte aynen buradan böyle devam edebileyim. O yüzden ortadan başlayacağım. Şimdi öncelikle şöyle gireyim alttan. İpin ucunu orada bırakıyorum. Ben kesmem iplerin uçlarını ilk etapta. Ola ki yetmezse ya da buradan başka bir yere dolanacak olursam bu ipi kullanmaya devam edeyim diye. Şöyle yeterince uzunlukta bir ip bıraktım. Bakın bunu şimdi güzelce buraya şöyle tekrardan giriyorum. Alta ve şöyle iyice bir sabitlenmesini istiyorum. Bu ilk başlangıç yerimizin. Evet. Şimdi artık buradan sonra ne yapıyoruz? Biraz yakınlaştırayım daha net bir şekilde görebilin. Şu klasik bakın trabzanların şu şekilde bu kısmına giriyorum. Bakın altta nereden çıktıysa çıkıyorum. Nereye denk geldiyse oradan çıkıyorum yani. Şimdi aynı şekilde alttan bir yandaki sık iğneden çıkıyorum. Bakın şöyle alttan çıktım. Bir sonraki sık iğnenin bakın böyle içinden çıkıyorum.
Bakın sonra yine hemen yanından. Şöyle şu şekilde. Artık dediğim gibi nereye denk gelirse. Aynı şekilde tekrar çıkıyorum. Bakın bir yandakinin yine, yani şöylemesine dikmiyoruz. Bakın şuraları şöyle dikmiyoruz da böylemesine dikiyoruz. Şu trabzan görüntüsü bozulmasın diye. Hemen göstereyim. Bakın şu şekilde buralarında böyle atma ipler olmasın. Arada kaynasın diye. Şu dibinden şöyle dikerek gitmiş oluyoruz bu sayede. Son kez bir göstereyim. Bakın tekrar gösteriyorum. Hemen buradan şöyle yanlamasına geçiyorum. Bir sonraki trabzandan girdim. Hemen altında çıkıyorum. Bir yana. Bir yandaki bakın trabzan tepesinin arkasından çıkıyorum. Hop. Bakın aynı şekilde bunu da geçirdim. Hemen bir sonrakinden tekrar aşağıya. Evet, şimdi her yerini diktik. Bitirdik. Ben bakın şöyle göstereyim. Diğer tarafını da diktim. Nasıl durduğunu göstereyim. Bu şekilde. Bakın hiç belli değil diktiğimiz yer. Son derece düzgün, muntazam bir kenar elde etmiş olduk. Hemen bu tarafını da birlikte dikelim. Göstermiş olayım nasıl dikeceğimizi. Öncelikle mutlaka ve mutlaka yapmamız gereken, bakın şu baştaki noktaları ve şurayı tutup şöyle aralarından belli noktalardan bir koyun kayma yapmasın herhangi bir şekilde diye. Sonrasında ipimi iğneme geçirdim her zamanki gibi. Şöyle, şimdi biliyorsunuz bunun bir tarafı trabzan kenarı ama bir tarafı trabzan tepesi. Yani şuraların VV olduğu için daha düzgün, net bir şekilde görebiliyorsunuz. Diğer tarafta karşısına ne gelirse hemen onu tutturacağız. Yani şöyle göstereyim mesela. Bunun şu içteki alttaki lobundan alıyorum. Şöyle bakın karşısına neresi denk geldiyse bir tane de ip oradan alıyorum. Çekiyorum. Aynı şekilde bakın sıradaki sık iğnenin tek lobundan giriyorum. Karşısına neresi gelirse şöyle kalın kalın almıyorum, bakın tek lob, şöyle tek ip alıyorum her zaman için. Yine aynı şekilde üsttekinin bakın tek lobundan girdim. Alttan karşısına neresi geliyorsa o şekilde birleştirdim. Mantık bu. Baştan aşağıya. Şimdi bu şekilde çantamızı birleştireceğiz. Ve göreceksiniz en az belli olduğu yöntem bu. Sonrasında tercihe kalmış ama ben şu tarafta göstereyim, daha rahat olur. Sadece şu yan kısmı, şu diktiğimiz kısmı şöyle bir açacağım çantanın içine. Sadece şu kısmı, çünkü diğer yerlere bastım, artık bir daha basmak istemiyorum. İyice öldürürüm, kağıt ipi yıpratmış olurum. Sadece şu diktiğim ek yerine, dikişin olduğu yere düzgün durması için bir bu yana bir diğer yana ütüyü basacağım. Onun dışında artık herhangi bir şekilde ütü yapmıyoruz. Son derece düzgün, muntazam bir çantamız oldu. Gerçekten koldaki duruşu efsane. Tam gösterişli, büyük bir çanta yapmış olduk. Dilerseniz günlük hayatta, çarşıda, pazarda, dilerseniz plajda çok rahat kullanabileceğiniz kocaman bir çanta yaptık. Ben büyük çantaları, salaş çantaları çok seviyorum. Özellikle yazları böyle içine istediğiniz gibi dolduruyorsunuz ve çok yerde kullanabiliyorsunuz. Kullanım alanı olarak da daha kullanışlı oluyorlar. Evet, şimdi geldik artık ağız kısmına. Ağız kısmını şöyle ters sık iğne yöntemiyle döneceğim. Şuradan başlıyorum, hemen köşeden. İpimi alttan verdim. Ve bunu bir şekilde şurada sıkıştırdım. Şimdi başlıyorum. Uzattım. Bir tane atladım. Bakın çıkarttım.
uzattım. Bir tane atladım. Yanındakine girdim. Alttan ipimi çektim. Uzattım. İkisini bir çıkarttım. Uzattım. Bunu atladım. İkinciye girdim. Tekrar uzattım. Çıkarttım. Uzattım. Bir tane atlıyoruz her zaman. Diğer türlü marullanma yapabilir. Yani her birine batarsanız sürekli ağız kısmında marullanma yapar. Bu şekilde daha iyi bir daha iyi bir duruşa sahip olacak çantanız. Bakın uzattım. Bir tane atladım. Giriyorum arkaya. İpimi şu şekilde alttan çekiyorum. Uzatıyorum. İkisini bir çıkartıyorum. Şimdi bu şekilde komple çantanın bütün ağzını döneceğim. Bakın son kez gösteriyorum. Uzattım. Bir tane atladım. Girdim. Alttan bakın şöyle tığımı ipimi alıyorum. Çıkartıyorum bunu. Uzattım. İkisini bir çektim. Şimdi geldik. Buralarda tamam. İş kolay. Ola ki şuraya geldiğimizde ne yapacağız? Şu kısma geldiğimizde. Burada şunu kesinlikle yapmayın. Yani bunu böyle komple tamamen almayın hiçbir zaman için. Bunu böyle komple batarsanız ne olur? Burada büyük bir delik oluşur. O yüzden ne yapacaksınız? Bakın uzatacağız ya zaten. Şu şekilde şuralara batın. Şu görmüş olduğunuz trabzanların tam şu bitiş noktaları var ya. Buralara batın. Şu araları uzatın. Buraya göre bir tık daha fazla uzatmanız gerekebilir. Ona dikkat edin, kasma yapmasın. Ama dediğim gibi şu ortalara batmayın. Şu göbek kısımlara batmayın ki delikler oluşmasın. Şu her bir trabzanın sınırı. Bakın görüyorsunuz. Buralara batıyoruz bu kısımları yaparken. Dilerseniz komple hepsini yapıp geleyim. Köşede bitirelim. Ondan sonra artık saplara geçelim. Evet, komple dolaştım, geldim, bitirdim. Bakın ağız kısmı böylece kalın, sert, daha güzel bir duruşa sahip oldu. Bu yöntemi o yüzden çok seviyorum ben. Yani vermiş olduğu tokluk hissi çok güzel oluyor. Şimdi geldik buraya. Ne yapacağız burada? Artık bakın buraya geldim. İpimi burada kesiyorum. Sonuncuyu yaptım. Şunu söyleyeyim yalnız. Şu köşelerde kasma yapmaması için hatırlarsanız şöyle köşelerimiz vardı ya, burada şöyle göstereyim. 2 tanesini, hatta şunu 1 2 evet. Bunu yaptıktan sonra bakın burada boşluk bırakmadan bunu yaptım. Boşluk bırakmadan bunu yaptım. Yani köşelerde yan yana 3 tane boşluksuz olmuş oldu. Böylelikle de ne sağladı? Kasma yapmamış oldu. Şimdi hemen bunu bir gizleyelim. Taktım iğnemi. Şimdi geldik buraya. Şimdi bakın şu ilk başladığımız yer, hemen şöyle dibine arkadan geliyorum. Şunu şöyle arkaya bu sayede kıvıttırmış oluyorum bakın. Aynı şekilde bir tane daha gidiyorum bir sonrakiye. Onu da onun üstüne bakın şöyle kıvıttırmış oldum. Hemen artık burada şöyle aşağıya inelim. Trabzanların yanından ve trabzanların dip kısmından ipimizi gizleyeceğiz. Şöyle altın sarısı gibi görünüyor ip şu an, rengi neden böyle oldu bilmiyorum. Bu şekilde trabzanların dip kısmından evet ipimizi gizledik. Şimdi artık sıfırdan kesiyorum. Şimdi bunu artık kenara alıyoruz. Artık çantamız tamamen bitti. Geldik sap kısmına. Şimdi ben sapımın bir tanesini hazırladım. Bakın şöyle renk değişikliğine gidiyorum bu sefer.
Biraz böyle sap kısmında daha belirgin olsun istedim. Sapımı nasıl yapıyorum? Bakın bu sefer farklı bir teknikle geldim. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Dikme kısmını böyle, biliyorsunuz bunu komple yapıp da sonra burada birleştirdiğinizde şöyle bir olay oluyor. Bu diktiğinizde şuralarda havada kalıyor ya, bunun önüne geçmek için yaptım bunu. Bakın böyle çok daha güzel monte edeceğiz. Biraz sonra göreceksiniz nasıl monte edeceğimi. Dilerseniz hemen sapımıza başlayayım ve daha sonra nasıl yapıyoruz bu kısmı onu göstereceğim. Sonra bitişinde tekrar nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Ve buralara 2 tane küçük böyle kareler hazırlayacağız. Ama hangi renkten? Yine kullandığımız diğer renkten hazırlayacağız. Çantaya monte ederken o kısımları üzerine koyarak monte edeceğiz ki içeride şu görmüş olduğunuz renk görüntüsü olmasın. Sadece ve sadece şuradan itibaren gözükecek. Yani sap kısmı gözükecek. Şu kısmı o bahsettiğim kendi rengiyle gizleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ucunda pay bırakmıyorum. Çünkü bunda dikme amaçlı bu rengi kullanmayacağım. Hemen şöyle bakın, bir tane çektim, tutuyorum, bırakmadım. Bir tane daha çektim, bıraktım ve sıkıştırdım. Bu benim birinci zincirim olmuş oluyor. Yanına 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapacağım. Bir tane de yükseklik için çektim. 7 tane olmuş oldu. Bu zaten arada gizleneceği için altına düzgün olmasına gerek yok. Direkt şöyle batarak başlayabilirim. 1 2 4 5, bu da sonuncu ve 6. Evet, 6 tane sık iğnemizi bu şekilde yaptık. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk gördüğünüz boşluğa giriyorum ve buraya sık iğnemi yaparak başlıyorum. Yine toplamda her sık iğnenin tepesine bir sık iğne olacak şekilde, yani 6 tane sık iğnemi tekrardan yapıyorum. 4 kez yapacağız bu işlemi. İpim açık saman rengi, yani böyle hasır tonunun en açık rengi diyebilirim bu renk için. Burada sapı dilediğiniz renkte takabilirsiniz. Yani isterseniz renkli, siyah, işte kahve, kendi renginden dilediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben sap kısmı birazcık böyle ortaya çıksın istedim. Farklı dursun istedim. O yüzden bu rengi tercih ettim. Şimdi hemen dilerseniz 4 tane olana kadar, yani 4 sıra olana kadar örüp geliyorum. 4 sıra ördüm bakın. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çektim. Geliyorum hemen buraya. İlk bakın en başa getiriyorum bunu ve buraya bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde bağlamış oldum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve buraya zincirin üzerine hemen 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, burası çok önemli. Eğer ki diğer taraftan başlamaya kalkarsanız içten örmeye başlarsınız. İçten örerseniz de bu sefer ne yazık ki örgünüzün tersi yüzüne gelmiş olur. Bakın 4 taneyi ördüm. Şimdi devam ediyorum. Şu şekilde çevirdim. Şu 6 tane vardı ya. Hemen onların üzerine sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Yani toplamda 10 tane sık iğnem olacak bu sap için.
Arkadaki üçüncüyü de yaptım. Dördüncüyü yaptım. Beşinciyi yaptım. Altıncıyı yaptım. Bakın artık ne oldu? Spirale dönmeye başlıyoruz. Niye bu tarafa gittiğimi bir türlü anlayamadım. Habire kayıp gidiyorum o tarafa doğru. Kusura bakmayın lütfen. Evet, şimdi artık normal sık iğnelerin tepesinden devam ediyoruz. Bakın bizim buradaki ilk sık iğnemiz burada başlıyor. Hemen onun tepesine geçiyorum. Aralara fazla yapmayın. Bu sefer arttırma yaparsınız. Sık iğnelerinizi takip edin. Bakın devam ediyorum. Burada artık örgümü spirale çevirmiş durumdayım. Spirale döndüğü için de rahat bir şekilde istediğim boya gelene kadar devam edeceğim. Ben bu çanta için 40 santim yaptım saplarımı. 40 santim yeterli oluyor benim için. Ama siz daha da uzun sap yapmak isterseniz arttırabilirsiniz. 50 de olabilir. Bu şekilde artık göstereceğim bir şey yok. Bakın spiral her sık iğneye bir tane olacak şekilde döne döne gideceğiz. Dediğim gibi burada önemli nokta ne yapacağız? Bitirişinde ne yapacağız? Onu da finale geldiğimde göstereceğim. Bakın burası başladığımız yer. Aynı şekilde belli zincirinden. Bak zincir üstüne batmışız. Burası ise bitişimiz. Bitişinde de en son burada görüyorsunuz sık iğnelerin tepesi kalmış. 1, 2, 3, 4 taneyi bırakıp diğer 6 taneyi sadece ileri git gel yapacağız. O kısma geldiğimizde tekrardan göstereceğim. Hemen istediğim boya gelene kadar örüp geliyorum. Evet, çantamızı artık bitirdik. Saplarını takma aşamasına geldik. Bakın bir tanesini ben tamamladım. Şöyle göstereyim. Bakın bu sapı nasıl yaptığımı şimdi göstereceğim size. Hiçbir şekilde görüyorsunuz. Bunu şimdi bu renk olduğu için içine direkt dikseydim hoş görünmeyecekti. Böyle bir kapak hazırladım ona. Hem daha sağlam oldu hem de daha güzel durmuş oldu. Bakın hiçbir şekilde belli olmuyor. Şimdi dilerseniz diğerini birlikte hazırlayalım. Finalini gösterecektim ama ne yazık ki kusura bakmayın. Vallahi örmüşüm gitmişim. Hemen şimdi tarif edeceğim. İstediğim diğeriyle eşit büyüklüğe geldiği anda artık geri dönüyorum. 6 tane git gel git gel yapıp 4 sıra git geli yaptım mı bitiriyorum. Şimdi bu ipi şöyle içine gizletelim. Bununla işimiz yok çünkü. Dikeceğim ama ne renkle? Çantanın kendi rengiyle dikeceğim ki belli olmasın. Ama öncesinde ipimizi saracağız sapımıza. Biliyorsunuz sarma saplar çok moda, çok yapılıyor. Ama sarma sapı yapması birazcık zor geliyor. Denk düşürmesi, sıra sıra güzel sarabilmek. İçine çok fazla ip gidiyor. Halat üstüne sardığınızda ancak böyle daha kolay bir şekilde başarabiliyorsunuz bunu. O yüzden ben de bu yöntemi geliştirdim. Çok sevildi, çok tutuldu. Çok fazla kişi çantalarında bu yöntemi kullandı. Sarmayı örgü sap üzerine yapıyoruz. Çok kolay. Şimdi hemen göstereceğim size nasıl yaptığımızı. Bakın bu şekilde sapımızı bitirdik. Sapımız hazır. Şimdi şöyle biliyorsunuz bu spiral halde giden bir çanta olduğu için bakın spiralin başladığı noktaya bakıyorum. İlk sıra şuradan başlıyor. Buradan dönerek gidiyor. Ne yapıyorum? Hemen çantamın ipini alıyorum. Ve bunu tam bu başladığı noktadan şöyle geçiriyorum. Dikmek için de bir miktar pay bırakıyorum. Bakın şöyle onu bu şekilde bırakıyorum. Ve sonra tekrardan buraya bir sabitletiyorum onu kayma yapmasın diye. Yani şurada şöyle bir sıkıştırmış oldum bunu. Şimdi başlıyorum sarmaya. Sarma işlemi çok kolay.
Zaten örgümüz spiral olduğu için çok rahat bir şekilde sık iğnelerimizin bakın ara boşluklarında şimdi döne döne ilerliyorum. Bunu sıkı yapmaya çalışın. Her sık iğne boşluğundan bu şekilde geçmiş oluyor sapımız. Son derece kolay bir yöntem. Gevşek yapmazsanız hiçbir şekilde çözülme, herhangi bir şekilde yeri değişme söz konusu olmaz. Ben şimdi yavaş gösteriyorum size. Bakın döndürüyorum. Sadece görüyorsunuz. Bunu sabit tutuyorum. Örgüyü çeviriyorum. Gergin bir şekilde. Sapınız bunu yaptığınızda hem daha böyle sert ve tok bir yapıya kavuşuyor. Bakın burası ne kadar baylan. Bakın burası sert. Böylece sanki içinde dik durması için bir şey koymuşçasına sağlam, sert bir forma kavuşuyor. Sap uzunluğunu tekrar hatırlatıyorum. Şu silindir kısmı 40 santim sapımızın. Uçlarında da 4 sıra git gel sık iğnemiz var. Şimdi ben hemen sarıp geliyorum. Evet, geldik bakın sonuna, bitirdim. Yine dikmek için şöyle payımı bırakıyorum. Bir şuradan kesiyorum bunu. Sonrasında artık iğneme geçireceğim. İğneyle gideceğim buradan sonra. Burada artık arkaya geçeceğiz. Bakın normal. Evet. Bakın bu şekilde bitirdik. Şimdi bir daha geçiyorum aynı yerden ki sıkışsın. Bu şekilde bakın komple sapımızı sarmış, bitirmiş olduk. Şimdi buradan sonra artık dikme aşamasına geçeceğim. Hemen şu ipimi de gizlerim ben biraz sonra. Bir tarafın dikişini göstereceğim. Şu gizlediğimiz kısmı dikelim hemen. Sonrasında hemen 9 zincir çekip 8 sık iğneden 5 sıradan oluşan küçük kareler örüyoruz. Şu arkadaki kamufle ettiğimiz şu parçalar için. Onu da nasıl dikiyoruz onu da göstereceğim. Şimdi açtım şöyle. Bakın şu şekilde bunu buraya oturtuyorum. Sonrasında ip aynı renkte olduğu için hiç belli olmuyor. Bu parçayı güzelce buraya şimdi dikiyorum. Hep bakın sık iğnelerin boşluklarından giriyorum. Evet. Şimdi bir de şöyle ağız kısmına yine aynı şekilde bakın. Şu
ilk dönmeye başladığımız sınırdan nasıl çevirsem daha rahat gözüküyor. Bir de şöyle çevireyim. Bakın şöyle ilk sınırımız son derece düzgün bir şekilde bakın sapımızı dikmeyi bitirdik. Şöyle bir daha geleyim. Şimdi ipimizi burada gizleyeceğiz. Hemen şöyle sık iğnelerimin arasından evet. İlk aşamamız tamam. Şimdi neyi dikiyoruz? Dediğim kare parçaları, pardon, dikdörtgen parçaları dikiyoruz. Bakın şu şekilde ben 4 tane bundan hazırladım. 2 tanesini diktim. Şimdi kaldı 2 tanesi. Bunları dikeceğiz. Yine bakın ucunda ne bırakıyorum? Dikmek için pay bırakıyorum. Bunu kapak yapacağız ve böylece çantamızın ağız kısmı son derece bakın şuradaki gibi düzgün olacak. Evet. Burada da şuna dikkat edin. Şu yüz kısmı, yani şu ilmeklerin düzgün göründüğü kısım üste gelsin. Bakın bunu buraya tam olarak şöyle oturtuyorum. Sınır. Şu sınıra denk gelecek şekilde oturtuyorum. Ve şimdi buradan başlıyorum bunu sabitlemeye. Tekrar söylüyorum, 8 sık iğne. Çünkü alttaki 6 idi ya, bunu kapatabilmesi için birer tane fazla olsun diye 8 sık iğne 5 sıra git gel yaptım. Ve böylece tam istediğim büyüklüğe ulaşmış oluyorum bu şekilde. Tam tamına kapattı. Aynı yöntemle bunu dikiyorum şimdi. Bakın hep her sık iğneden geçiyorum bu şekilde. Dikişle ilgili kısımları göstermiyorsunuz diye çok fazla geliyor. O yüzden kesmeden her detayını veriyorum şu anda. Şimdi geldik kenar hattına. Şimdi güzelce sınırdan burayı da birleştiriyoruz. Bu yöntemi diğer çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Çok daha şık bir görüntü elde ediyorsunuz bu şekilde. Bakın bu şekilde. Şimdi geldik artık ağız kısmına. Aynı biraz önce diğerinde yaptığım gibi bunda da şöyle her sık iğneden geçiyorum.
Ağız kısmını da güzelce sabitliyorum. Evet, bitiyor. Şurayı şöyle sabitliyorum son olarak ve artık sık iğnelerimin içinden ilerliyorum. İpimi gizleyeceğim. Evet. Bakın gördüğünüz üzere çantamızın iç kısmını bu şekilde dikiyoruz. Bakın dışından hiçbir şekilde belli değil. Şurası daha sağlam ve tok bir görüntüye kavuşmuş oldu. Şimdi ben aynı işlemi diğer taraf için de dilerseniz yapıp geleyim. Bunda da şunu göstereyim. Bakın diktiğimizde şuradan göstereyim daha net olur. Diktiğimizde sınır olarak şurada birazcık file kısmın 2 tane filesine giriyoruz. Yani şöyle göstereyim. Şöyle yaptığımızda bakın şuradaki şu file kısmına hafif giriyoruz. Ama şöyle göstereyim. Herhangi bir şekilde kötü bir görüntü oluşmuyor. Sağlam olması açısından. Şimdi ben dilerseniz hemen bunu da dikeyim. Ve finalde artık çantamızın son haliyle son kez bakalım. Evet, finaldeyiz. Gerçekten çok güzel oldu. Yani o kadar güzel bir çanta oldu ki hem bu kadar büyük, gösterişli ama hem de bir o kadar kolay bir çanta hazırladık sizlerle. Şimdi bu görmüş olduğunuz püsküllerimi ben sonradan karar verdim, ekledim. Püskül zaten benim çok çantalarımda olan bir şey. Torba çantalarımda da yapımları mevcut. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Sadece onlarda şöyle elime doluyordum. Yani onların büyüklüğü şu elimin en geniş kısmı kadardı. Bu sefer daha büyük bir defter kullandım. Hemen ölçüsünü söyleyeyim size de. Şimdi şu şekilde bir ajandam var. Bu ajandayı kullandım. Hemen ölçüsünü vereyim. Şu yatayını kullandım. Şöyle sarılmış olarak göstereyim daha net bir sonuç. Tam 30 santimlik olmuş oluyor. 50 kere doladım bunu. Böyle dolu dolu güzel kocaman. Bakın çanta büyük olduğu için püsküller küçükmüş gibi duruyor ama şöyle gösterirsem bakın ne kadar büyük olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz. Elim kadar yani toplamda 15 santimlik püsküller hazırlamış olduk. Hemen nasıl yaptığımı tarif edeyim. Şu kısmını normal zincir çektim. Başlangıcını burada birleştirdim hemen. Sonrasında yukarıya doğru devam ettim. Upuzun ne kadar istiyorsam boyunu ördüm. En son da bunun içinden geçirip burada birleştirdim. Sonrasında şu boncuklar çıkmasın diye de birer düğüm attım şöyle. Buraya da normal her zamanki gibi bakın bağladım. Yani istediğinde çözüp başka bir tarafa da takabilir. Ben bu fileli kısma takmayı uygun gördüm. Dilerseniz bu düz kısma da takabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bakın saplarımıza bakalım. İçine görüyorsunuz değil mi? Şu temiz görüntü işte şu parçalar sayesinde sağlamış olduk. Şöyle içini göstereyim. Kocaman. Orta kısım görüyorsunuz baklava dilimi şeklinde. Yani taban kısmı çift kat oldu. Oldukça dayanıklı güzel bir çanta hazırladık.
Kocaman bir çanta. Dilerseniz plajda, dilerseniz günlük hayatınızda çok rahat kullanabilirsiniz. İsterseniz günlük kullanımda takmak için tam şu noktaya birer çıt çıt takabilirsiniz. Yani şuralarından tutturmak için. Ya da dilerseniz buralarından tutturmak için 2 tane çıt çıt takabilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde kayma yapmasın diye buralarından takabilirsiniz. Size kalmış. Ben çıt çıt kullanmayı tercih etmedim. Dileğe göre, isteyen olursa ona göre takabilirim. Tekrar söylüyorum, ben astarsız çalıştım. Siz dilerseniz astar takabilirsiniz. Tamamen astarlamaya uygundur. Ağız kısımları bakın 2 kat trabzandan yaptığımız için böyle tam kalıp bir astar. Bunu örnek olarak kullanıp çalışabilirsiniz içine diyorum. Ben çok sevdim. Umarım siz de çok sevmişsinizdir, çok beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni sabırla dinlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Biliyorsunuz bütün abonelikler ücretsiz. Videolarımı dilediğinizce tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.